Merhaba. Hoca Efendi'nin liderliğini konuşuyoruz. Bugün üst başlık olarak liderliğinde hayatına kısa bir bakış sergileyeceğiz Hoca Efendi'nin. Ve örneklerimizi son 20 yıllık örnekler üzerinden değerlendireceğiz. Daha çok Amerika eksenli olacak örnekler bulunduğumuz yerden bakma açısından. Bu üst başlığın altında Hoca Efendi 3 farklı alt başlık yapıyordu Sonsuz Nur'da biliyorsunuz. Bir tanesi verilen kararların isabetliliği, bir tanesi cesareti, bir tanesi de irade sahibi olmasıydı. O Efendimiz'i değerlendirirken böyle değerlendiriyordu. Biz de bu başlıkları kullanarak tabii ki de sünnet perspektifinde Hoca Efendi'nin bu başlıkların altında neler, nasıl örneklerlendirebileceğimizi konuşacağız inşallah. Şimdi verilen kararların isabetliliğiyle alakalı birçok şey söylenebilir. Hani dediğimiz aslında karar vermek hepimiz için aslında çok hayat boyu yaptığımız bir şey. Hani insanın işe saat kaçta varacağından tutun da işte aslında ne zaman çıkacağı, neyi nerede söyleyeceği, nasıl konuşacağı bütün bunların hepsi karar aslında vermek gerektiriyor. Ve düşünüldüğü zaman hani bütün bu kararların içerisinde büyük meseleler olduğunda mesela 11 Eylül örnek olarak vermiştik. Bu kararları bir anda vermek gerçekten insanı zorluyor ve düşünün ki bunu bütün bir hizmet camiası adına düşünmemiz gerekiyor. Ben 11 Eylül'ü biraz daha açmak istiyorum aslında. Hani Amerika'da bizler onu çok yakinen yaşadığımız için hani Türkiye'de de muhtemelen belli noktalarda duyuldu ya da dünyanın farklı yerlerinde duyuldu ama Amerika toplumu için gerçekten büyük bir şoktu 11 Eylül. Yani aslında o zamana kadar hani doğru düzgün hani hiç güvenlik meselesini dert etmeyen, hani çok fazla güvenlik açısından üzülmeyen, yani mesela uçaklara bizim otobüse gittiğimiz gibi gittiğimiz hani öyle bir dünyaydı Amerika gelişi itibariyle. Hani göçmenlere tabii ki de her zaman olduğu gibi vize alma, vize izinleri alma, günleri alma bunlar zordu ama yine de mesela doktoraya başvurabiliyordunuz. İşte doktoraya başvurduğunuzda belli proseslerden geçince çok çok böyle burada yaşayanların, burada hayatını sürdürenlerin güvenlik açısından hiç düşünmediği bir ülkeydi burası. Ve bir anda düşünün bütün bu güven meselesi çok ciddi yıkıldı. Ve özellikle New York, New Jersey gibi hani böyle çok daha karışık toplumların yaşadığı bir yerde bu meselenin New York'ta hem de World Trade Center gibi işte ekonomik olarak büyük binaların olduğu, yani uçakların hani hiç bu konuda düşünülmediği, hani insanların silahları kontrol edilir, bomba yapıları kontrol edilir ama uçakların hiç düşünülmediği bir yerden böyle bir tehdit gelmesi ve bunun da Amerika'nın o zamana kadar hani ılımlı Müslümanlara, Müslüman devletlere yakınlığı düşünüldüğünde Müslümanlar tarafından olması gerçekten herkesi çok şok eden bir durum oldu. Bunda Müslümanlar da en az diğer bütün Amerikalılar kadar çok etkilendiler. Çünkü hiç kimse bir anda bilemedi, hiçbirimiz hayatımızı yaşayamadık. Normale göre yaşayamadık. Bir anda Müslüman kalıbının içerisine sokuldunuz. Ve daha önce hepimiz birer göçmen, hani işte ismimizle anılan insanlar olduğumuz yerlerde hepimiz bir anda bir Müslümanlık kalıbına bürünmek zorunda kaldık. Hatta ben o sabah ders anlatmaya gidecektim üniversiteye. Doktoramın 3. yılına başlıyordum. Ve profesörüm beni aradı, dedi ki gelme. Çünkü biz seni koruyamayız şu anda. Kim ne yapacak bilmiyoruz. İşte öğrenciler nasıl davranacak bilmiyoruz. Sen bir hafta gelme dediler. Hani bu gerçekten Amerika için çok böyle dehşet bir andı. Onu anlatabilirim hani burada da yaşayan insanlar tarafından. Tabii ki de bütün dünyada bunun yankıları duyuldu ama Amerika için böyle hani gerçekten belki bir yüzyılı açıp bir yüzyılı kapayan bir setup oldu aslında. Ve biz de yeni gelmiş göçmen toplumlar olarak neler yapacağımızı, nasıl yaklaşacağımızı gerçekten hiç bilemedik. O zamana kadar Müslüman diğer toplumlarla da ilişkimiz iyi gidiyordu aslında ama yine de Hoca Efendi'nin bize olan uyarıları, hani konjektürel olarak değerlendirmelerimiz vesilesiyle biraz mesafelerimizi korumuştuk. Ama bir anda çok ciddi bir baskı gördü Müslüman topluluklarda. Yani özgürlüklerine, düşünün yani hiç olmayan şeyler olmaya başladı Amerika'da Müslümanlar için o döneme kadar insanlar alınıp sorgulanmaya, hani aylarca haberler alınamadığı dönemler vesaire falan yaşandı Amerika'da. Hani bu burası için hani çok olan şeyler değildi. Biz bir anda nereye konumlandırsak kendimizi bilemedik. Yani hani Müslümanların yapmadığını mı söylesek, hani birçok Müslüman toplumun dediği gibi ya yok aslında bunun arkasında Müslümanlar olamaz, Müslümanlar zaten bunu yapamaz mı desek? Yoksa ya işte bunu yapanlar nasıl Müslüman mıdır desek? Yani böyle gerçekten hani söylem olarak ne diyeceğimizi şaşırdığımız bir dönemdi. Ve Hoca Efendi gerçekten çok net bir şekilde Müslüman terörist olamaz, terörist de Müslüman olamaz cümlesini etmeseydi biz Müslüman toplumlarla da bunu bu kadar rahat söyleyemezdik. Çünkü çok hani farklı düşüncelere bürülmüştü herkes. Yani bir dünyanın farklı yerinden gelen Müslümanlar da burada. Ve biz o zaman hani hem okul açma gayretlerimiz vardı o süreçte. Hani onlarla alakalı bir riskler vardı. Fakat bununla alakalı ben hani şahsen yaşadığım birkaç şeyi vermek istiyorum aslında. Biz ilk Amerika'ya geldiğimizde
Ya dedik ki hani burada en rahat beraber olabileceğimiz insanlar buradaki diğer Müslümanlar muhtemelen. Hani biz aslında onlarla çalışmaya başlasak hani diye düşündük yani. Hoca efendi bize dedi ki aslında hani diğer dini liderlerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle de görüşseniz, hani onlarla daha çok bir arada olsanız, hani diğer Türklerle hani mesela Türk kültürü üzerinden ve çok etkileyiciydi. Ben hani tam anlayamadım ama biz direkt Türk kültürü üzerinden başladık daha diyalog faaliyetlerimize. Hani dini şeyimizden ziyade kültür üzerinden başladık. Daha kültürel faaliyetlerle başladık. Dini kimliğimizdense. Ve aslında bu bizi 11 Eylül döneminde bir tık korudu. Çünkü dini kimliğimizi öne sürmektense Türk kültürü üzerinden öne sürdüğümüz için bizi otomatik olarak aslında 11 Eylül döneminde ayırmış oldu bu genellemelerden bir kısım. Ve şöyle düşünebilirsiniz, hani diyebilirsiniz ki ya örtülü olunca zaten insanlar sizin Müslüman olduğunuzu biliyor. Amerika'da böyle bir bilgi yok aslında. Yani hani bana Yahudi misin diye soranlar vardı, Hristiyan mısın diye soranlar vardı, Quaker mısın diye soranlar vardı. Hani insanların örtülü olan bir insanın Müslüman olarak bildiğini düşünmek, hani bizim o tarafta Orta Doğu'da hani bu çok yaygın olduğu için bilinen bir bilgi ama Amerika'da bu bilgi hani şu anda bile çok eminim ki çok büyük bazı eyaletlere gidilse çok var olan bir bilgi değil aslında. Çünkü örtü tarzınız değişince, renklerince hani onlar televizyonlarda gördükleri daha çok hani Arabistan kıyafetleriyle gördükleri insanlara benzetemedikleri için sizi Müslüman olarak algılayamıyorlar zaten. Bu Hoca Efendi'nin verdiği çok isabetli bir karardı aslında 11 Eylül sürecinin hemen öncesinde. Bizi daha çok kültürel diyaloglara yönlendirmek ve diğer Müslümanlarla aramızda yani böyle yine de ne olursa olsun bir hani mesafe bırakabilmek. Çok etkileyiciydi aslında. Ben hani o zaman tam hikmetini anlayamamıştım ama sonra insan yaşayınca daha iyi anlıyor. Sonrasında 11 Eylül'den sonra yine çok net bir şekilde tavrımızı belirlemek. Yani şunu diyebilirdik. Biz birçok Müslüman toplum Amerika'da şunu yaptı. Dediler ya bunu Müslümanlar yapmış olamaz. Arkasında Yahudiler mi var, Hristiyanlar mı var? İşte kimler varsa yani Müslümanlar nasıl yapmış olabilir ki? Zaten öğrenciler bu insanlar. Ama aslında bakıldığı zaman biz hiç bunlarla vakit kaybetmedik. Hoca Efendi bizi yönlendirmesiyle ve biz sadece şuna fokuslandık. Dedik ki Müslüman terörist olamaz, bir terörist de Müslüman olamaz. Ve biz dinimizi aslında terörden kurtarma üzerine daha çok lügatlarımızı ya da işte sözlerimizi seçtik. Yani teröristlerle kendimizi ayırmış olduk ve bunu kim yaptı, nasıl yaptı, ne yaptı bu tarz polemiklere girmek yerine mesajımızın üzerine yoğunlaşmış olduk aslında. Zaten bizim mesajımız hani Efendimiz'i işte anlatmak, hani bu dinin güzelliğini anlatabilmek, gösterebilmek, insanlara anlatmaktan ziyade yaşayarak onlarla bir arada olabilmekti. Ve bu birçok yerde bizi gerçekten çok kurtardı. Hani ben diyebilirim mesela üniversitede işte çağırdılar beni, ne düşünüyorsun dediler ve ben bu düşüncemi rahatlıkla ifade edince çok mutlu oldular mesela. Üniversitede hocalık yapıyordum o dönemde doktoranın bir parçası olarak. Bunların hani ne kadar inanılmaz böyle hızlı kararlarla çözümlendiğini ve bunun bir 20 sene sonra yani sonra çok yakın zamanda mesela işte Filistin-İsrail olaylarını yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz mesela. Hani konjektürel olarak bunlar hiç değişmeyen şeyler aslında. Hani bize öyle o zaman çok yeni gelmişti ama nerede duracağımızı bilmek, meselelere duygusal yaklaşmamak, hani bir taraf olmamak, hani üçüncü bir bakış açısı ortaya koymak, mesajımızın üzerine yoğunlaşmak. Bu bizim hatta liderlik eğitiminde aldığımız şeylerden bir tanesidir. Hani size farklı sorular gelebilir. Siz o sorulara cevap verirken aslında mesajınızın üzerinde durun denir. Hani mesela bir ürünü satmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar bambaşka bir şey sorabilirler size. Siz onu getirip kendi ürününüze bağlayıp ürünü satmaya çalışırsınız. Aslında bunu gerçekten Allah razı olsun yine Hoca Efendi'nin liderliğiyle biz böyle elimizden tutarak öğrenmiş olduk o dönemde aslında. Ve bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu gelecek nesiller de aslında anlayacaklar. Çünkü o kadar zor ki hani o anda karar vermek, bir anda karar vermek, nerede duracağını düşünmek. Ama Allah razı olsun işte Hoca Efendi o boşluğu bize hiç bıraktırmadı. Yani ne zaman olarak o boşluk bırakıldı ne de bizim kendimize bırakıldı hissiyatlarımız, düşüncelerimiz. Çünkü o zaman zaten çok genç bir konumda bunları doğru kullanamayabilirdik. Ama biz o alternatifleri mesela düşünün 11 Eylül'den sonraki belki de 3-4 yılı gerçekten çok daha aktif diyalogla geçirdik aslında. Bizim için bir kapı açmış oldu. Dolayısıyla öyle bir olayı aslında biz gerçekten Müslümanlığı anlatma adına bir kaynak olarak kullanabildik diyebilirim. İşte bu aslında Hoca Efendi'nin bizimle alakalı hani kararlardaki isabetliliğin önemini gösteriyor. Çünkü isabetli karar vermek aynı zamanda zamanının da doğru olması üzerine. Yani geç karar verdiğinizde aslında o zaman da doğru karar vermiş olsanız bile geç kalındığı için doğru karar olmuyor. Bunun üzerinden bakacak olursak kararlardaki isabetlilikte hani eminim herkesin hayatında çok farklı örnekleri vardır. Bu büyük kararlarda çok etkileyici ve bunların çalışılıp aslında önümüzdeki polemiklere girmeme, önümüzdeki kararlara bakma adına çok etkileyici dersler çıkarılabileceğini düşünüyorum.
Sonra cesaretinden ve şecaatinden bahsetmiştik. Yine Hoca Efendi'nin de bizleri cesaretlendirmesinden aslında. Yani düşünüldüğü zaman ben ilk Amerika'ya geldiğimde işte okul açacağız diye söylediğimde bazı insanlar bana dediler ki yani ya siz delisiniz ya da size okul açın diye para gönderen insanlar deli. Hani gerçekten bir delilik yani aslında bu düşündüğünüz zaman siz yeni gelmişsiniz bir yere ve yeni geldiğiniz bir yerde bir iş kurmaya çalışıyorsunuz. Hani öyle düşünün hani okul, eğitim. Hani düşünün ki doğru düzgün İngilizceyi konuşamıyorsunuz, yapılan esprileri anlayamıyorsunuz ama diyorsunuz ki bu yapılabilir yani hani. Bu ancak işte bize cesaretlendirme, bu işin Allah'ın işi olduğunu ve bizim sadece birer vesile olduğumuzu, sadece adımları attığımızı, gerisini Allah'ın yaptığını hatırlatan Hoca Efendi ve bunu gösteren hayatında da. Yani mesela onun hani Amerika'ya gelmiş olması, bunlar çok etkileyici şeyler. Yani zamanlaması çok güzel bir zaman. Yani bütün bunları düşündüğünüzde hani böyle sadece biz kendisi Türkiye'de kalıp hani siz her yere gidin demek gibi değil ya da kendisi İzmir'e dönüp ya da Erzurum'a dönüp çok daha sevdiği yerlere dönüp bizlere yön göstermesi değil. Kendisinin de bizzat aslında hicretleri yapmış olması, bizzat hani her yeri gezmiş olması, mesela buraya yerleşmeden önce de bütün Amerika'yı gezmiş görmüş olması hayata hem yakın kalıp aynı zamanda da insanları o vizyon etrafında yönlendirme adına çok önemli bir özelliği. Bununla beraber tabii iradesi de giriyor Hoca Efendi'nin yine işe. Hani onun yakındaki abiler çok daha güzel anlatırlar eminim. Onun bu konudaki iradesini gösterdiği işte manevi kulluk adına gayretiyle beraber hizmet adına olan gayretleri, vizyonlarını. Ben hani sadece mesela bir işte Türkiye'de yeri geldiğinde televizyonun açılması ne kadar önemli bir basamaktıysa hani belki bizler hiç düşünemezdik. Hani dini lider diye düşündüğünüz aklınıza gelmeyecek şeylerin gelmesi. İşte Amerika'da mesela neler yapılabilir hani bakmamız konusunda devamlı motive etmesi bizi. Hani mesela ben hani ilk geldiğimizde şöyle düşünüyorum. Yani ne yapabiliriz ki? Yani paramız yok, öğrenciyiz, dili bilmiyoruz, buradaki kuralları bilmiyoruz. Ne yapabiliriz ki diye düşünüyorum ama o hiçbir zaman bizlerde yani her yere giden arkadaşlar da bu böyle. Sadece benimle alakalı değildir eminim. Her yerde aslında ne yapılabilir ki sorusunu defaatle sorup, defaatle fikir alıp, defaatle insanlarla tanışıp, görüşüp çok farklı şeylerin açılmasına vesile oldu. O dönemki hatta Milli Eğitim Bakanı Arizona'da şöyle dediğini bir mektup yazmıştı bize. Şöyle dediğini hatırlıyorum. Yani sizler anlattıklarınızın %10'unu yapsanız hani yeter diye düşünmüştüm. Hani siz %10'undan fazlasını yaptınız diye mektup yazmıştı. Çok etkileyici geldi. Hani gerçekten bizler hiç farkında bile de olmadığımız şeylere vesile olabiliyorsak bu Hoca Efendi'nin bizimle alakalı gösterdiği irade, motivasyon ve liderlik üzerinden ancak açıklanabilir diye düşünüyorum. Yani irade sahibi olması çok önemli dediğimiz gibi. Hani bunu hizmetten örnekler vermek mümkün olduğu gibi aslında hani düşünün herkes Steve Jobs'ı konuşuyor Apple'da değil mi? Mesela neden? Çünkü ciddi bir irade gösterip ciddi bir zaman harcayıp iPhone'un aslında keşfi için herkesi iPhone'u keşfeden Steve Jobs değil aslında değil mi? Ama keşfedebilecek insanları onu keşfetmeye iten, motive eden, üzerlerinde duran, hem kendisi o iradeyi gösteren hem o cesareti gösteren hani gerçekten. Şimdi bakıldığı zaman aslında çok böyle hani konuştuğumuz bu kendini geliştirme kitapları vesairelere baktığınız zaman aslında bunların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük karşılıkları olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aslında insanları kendi potansiyellerinin bile en üstüne ulaşmaya motive etmek gerçekten büyük bir liderlik. İşte Hoca Efendi'de de gözlemlediğimiz bu aslında. Yani cesaretiyle ve iradesiyle herkesin kendi potansiyelinin en iyisine ulaşmaya motivasyonu. İnşallah bir dahaki bölümlerde de ulaşılmaz vizyonundan devam edeceğiz.